Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü modeli yapımı paylaşacağım. Hem bebek battaniyelerinde hem yelek modellerinde, angora tarzı ürünler kullanarak şal modellerinde bu modeli değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Çok işinize yarayacak bir model. Hem de çok kolay yapımı, gerçekten çok basit ve aynı zamanda gösterişli bir model olacak. İp olarak ben battaniye yapımında nasıl durur görmenizi istedim. O yüzden kartopunun bebeği ününü kullanacağım. Tığ olarak da ben 4 numara tığ kullanacağım. Hani çok gevşek olsun istemediğim için, ama sizler daha kalın tığlar da tercih edebilirsiniz. Hemen modelimi de göstermek istiyorum videomun başında. Evet, bakın modelim bu şekilde. Gerçekten böyle çok güzel ve kolay bir model yapılışı. Arka yüzü modelim bu şekilde. Battaniye örmek isterseniz arkadaşlar trabzan yapmanıza gerek yok. Yelek modeli olarak yaparsanız taban kısmına bu şekilde trabzan yaparak birkaç sıra trabzan yapıp o şekilde modelinize başlayabilirsiniz. Battaniye yapacak olursanız direkt zincirinizin üzerine modelinizi kurabilirsiniz. Evet, hemen şöyle yakından göstereyim. Bakın modelim bu şekilde. Arka yüzde böyle. Evet, şimdi modelime zincir çekerek başlıyorum. Zincir sayınızı 3 ve katları üzerine yaparak o şekilde başlarsanız modeliniz tam denk gelecektir arkadaşlar. Trabzan sayınız eksik ya da fazla olmayacaktır. 3 ve katları üzerine modelinizi kurabilirsiniz. Evet, ben şu an saymıyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi ben bir sıra trabzan yaptım. Yine bir sıra şöyle son kaldığım yerden 3 tane zincirimi çektim. Buraya batıyorum ve ikili trabzan yaptım. Tığın başına bir tane doladım. Sıradaki zincirimin üzerine battım ve ikili trabzan yaptım. Tığın başına bir tane doluyorum. Sıradaki zincirime batıyorum. Hiç aralarda zincir üzeri atlamıyorum ya da arada zincir çekmiyorum. Her bir trabzanıma bir tane her bir zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan yaparak modelimin taban kısmını başlamak için hazırlığımı yapıyorum bu şekilde. Ama sizler dediğim gibi zincir üzerine de modeli kurabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir sıra bu şekilde sıramın sonuna kadar gidiyorum. Evet, şimdi ben ilk sıramı yaptım. Trabzanlarımı dediğim gibi trabzan sayımız 3 ve katları üzerine olarak kurduğumuzda tam denk geliyor. Bu kadarı yeterli diye ben bu kısmını bıraktım. Şimdi sıramın sonuna geldim. Artık modelimin yapılışına başlıyorum. Modelimiz aynı mantıkla 3 sıradan oluşuyor. Şimdi hemen burada 3 tane zincirimi çektim. Örgümün arka tarafını çevirdim. Bunu saymıyorum çünkü bu bunun üzerine gelen ilk trabzanımın üzeri olduğu için hani buna dokunmuyorum. Daha sonra 1 2 atlıyorum. 3. trabzanımın tepesine hiç tığın başında olamadan bu şekilde battım. Tekrar 3 tane zincir çektim. Yine 3 tane 2 trabzanımı atladım. 3. trabzanın üzerine sabitledim. Yine 3 zincir çektim. 2 tane atlıyorum. Üçüncünün üzerine sabitledim. Tekrar 3 zincir çektim. 2 taneyi atladım. Üçüncünün üzerine sabitledim. Bu şekilde sıramın sonuna kadar gidiyorum. Evet. Şöylece son trabzanıma da battım. Şimdi buradan 1, 2 ve 3 tane zincir çekip örgümün diğer tarafını çevirdim. Burası örgümüzün ön yüzü olacak. Bundan sonraki tüm sıralarımızda ön yüzünden giderken şimdi yapacağım işlemi dönüşte de bu zincirli kısmı yapacağız. Tığın başına bir tane doladım. Bakın şurada battığımız sık iğnemiz var. Bu sık iğneme batıyorum. İkili trabzan yaptım. Tekrar tığın başını bir tane doladım.
Yine aynı sık iğnemin üzerine battım ve ikili bir trabzan yaptım. Zincirle birlikte 3 oldu. Bir tane daha yapıyorum. Toplamda 4 tane trabzan yapmış olduk zincirimizle birlikte. Şimdi bir sonraki sıradaki sık iğneme battım. Hiç tığın başını dolamadan buraya bir sık iğne ile sabitledim. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını bir tane doladım. Aynı yere batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine zincirle birlikte 4 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bir sonrakinde buraya batıp hiç tığın başını dolamadım. Bu şekilde bir sık iğne ile sabitledim. Tekrar 3 tane zincirimi çektim. Sıramın sonuna kadar aynı işlemi yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Evet, bu şekilde bakın buraya tutturdum. Daha sonra yine 3 tane zincirimi çektim. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bir de zincirim var. Toplamda 4 tane ikili trabzan yapmış oluyorum zincirimle birlikte. Şimdi burada hemen yine bu sondaki sık iğnemin üzerine bu şekilde sabitledim. Şimdi burada dönüşte hem yandaki bu yükseltiyi, hani bu alçaklığı dengelemesi için hem de buraya rahatlıkla batabilmemiz için 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi 5 zincirimi çektim. Örgümün arka tarafını çevirdim. Hemen bakın buraya şöyle gösteriyorum. Bu zincirle ilk yaptığım o 3 zincirle trabzanımın ara boşluğundan girerek bir sık iğne ile buraya tutturdum. 3 tane zincir çektim tekrar. Buraya sabitledim. Tekrar 3 zincir çektim. Sıramın sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Evet, bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Örgümün arka yüzündeyim. Yine burada 3 tane zincirimi çektim ve örgümün ön yüzünü çevirdim. Tekrarlıyorum artık modelimi. Şuradaki kısmı yapacağız tekrar. Hemen bu sık iğnemin tepesine, içerisine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar tığın başını bir tane doladım. Buraya battım. 2 ilmeğimi bir, diğer 2 ilmeğimi bir çektim. Evet, 4 tane trabzanımı yaptıktan sonra bu sık iğnemin üzerine sabitledim.
Şimdi yine sıramızın sonuna kadar aynı işlemi yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. 3 zincirimi çektim. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve geldim. Bu sık iğnemin tepesine sabitledim. 3 tane zincir çekip devam ediyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine buradan zincirin üzerine sabitledim. 5 tane zincir çektim. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Yine hemen şuradaki zincirle trabzanın ara boşluğundan girerek tutturdum. Bundan sonrakinde 3 zincir çekiyorum. Bu ara boşluğundan sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekip bu ara boşluğundan girerek sabitliyorum. Sıramın sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Bundan sonraki her sıramız aynı şekilde dediğim gibi tekrarlayarak devam ediyor. Bu şekilde modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Çok keyifli, çok basit bir model. Yelek yapabilirsiniz. Dediğim gibi battaniye yapımında birçok yerde bu modeli değerlendirebilirsiniz. Bakın modelim büyüdüğünde çok daha kendini güzel gösteriyor. Büyük parçanın üzerinde. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet, renkle de ben çok yakıştığını düşünüyorum bu renkle. Çok hoş oldu. Bebek battaniyelerinde farklı birçok yerde bu modeli kullanabilirsiniz. Ama ben battaniye ve yeleğe harika olacağını düşünüyorum. Angora tarzı yünlerle de şal yapabilirsiniz bu modelden. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenip bu şekilde bana destek verirseniz çok sevinirim. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.